Yanımdaki füzenin içerisinde patlayıcı yok. Ama bıçakları var. Tıpkı bir cerrahın elindeki neşter gibi. Bu füze aslında bir ninja füzesi. Baykar artık sadece İHA SİHA üretmiyor. Adeta gökyüzünde gören, seçen ve vuran mermiler üretiyor. Bu K2, kamikaze İHA'ların abisi diyebiliriz. 800 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve tam 200 kilogram harp başlığı taşıyor. Bu bir binayı veya mühimmat deposunu tek seferde haritadan silmek demek. 2000 kilometreyi aşan menziliyle Türkiye'den kalkıp kıtalar arası bir etki yaratabiliyor. En ilginç, belki de en önemli özelliği, eğer hedefi bulmazsa veya görev iptal edilirse atılan ok geri dönmez kuralını yıkıp üsse geri dönüp iniş yapabiliyor. Bu da Sivrisinek. Adı sizi yanıltmasın, bu mühimmat tam bir alan denetçisi. 1000 kilometre menziliyle operasyonel derinliği bambaşka bir boyuta taşıyor. 9 saat havada kalabiliyor. Yani bir bölgenin üzerinde saatlerce pusuya yatıp avını bekleyebiliyor. Sivrisinekler tek tek değil, birbirleriyle konuşarak saldırıyor. Yapay zeka sayesinde sürüdeki bir mühimmat hedefi tespit ettiğinde diğeriyle şu hedef senin, bu hedef benim diye görev dağılımı yapıyor. Havalanmak için piste ihtiyaç da duymuyor. Bir kamyonun arkasından saniyeler içinde fırlatılabiliyor. Bunun ismini ben çok seviyorum. Mızrak. Mızrak daha çok düşmanın gözünü kör etmek ve kritik sistemleri imha etmek için tasarlanmış bir uzman. 1000 kilometre menzile sahip, özellikle radyo frekansı arayıcı başlığı sayesinde düşman radarlarına kilitlenip onları susturabiliyor. Akıncı TİHA veya TB3 ile tam entegre çalışıyor. Akıncı hedefi 100 kilometre öteden işaretliyor, mızrak gidip tam isabetle vuruyor. Gelecek gökyüzünde, gökyüzüsü artık çok daha akıllı. Yanımda belki de bir sonraki neslinde otonom bir tanka dönüşecek olan Barkan 3 var. Havelsan bir önceki Barkan'ın başarısını alıp bu canavarı daha büyük, daha hızlı ve daha çok tehlikeli hale getirdi. Üzerinde tam 16 kamera ve 3 lidar sensörü var. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan gözünün görmeyeceği detayları 360 derece algılıyor ve GPS'in kesildiği yerlerde bile yolunu kendi buluyor. Otonom yetenekleri bir önceki nesline göre tam 4 kat arttırıldı. Ayrıca 1 tonluk devasa gövdesiyle 250 kiloya kadar mühimmat ve teçhizat taşıyabiliyor. En can alıcı nokta ise şu: Barkan 3 artık aynı anda hem gözetleme radarı hem de 7.62 milimetrelik makineli tüfek taşıyabiliyor. Yani bir yandan düşmanı tespit ediyor, diğer yandan tehdidi anında bertaraf ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için su sadece bir kütle değil, bir vatan. Aselsan savunma dünyasında dengeleri değiştirecek iki yeni gücü sahneye çıkardı: Kılıç ve Tufan. Önce suyun altına bakalım. Karşınızda Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç. Kılıç bir hayalet kadar sessiz ve bir cerrah kadar hassas. Küçük boyutları sayesinde tespit edilmesi neredeyse imkansız. Kılıç ailesinin daha büyük üyesi olan Kılıç 200 ise daha uzak mesafeler ve daha büyük hedefler için tasarlandı. Kendi aralarında bir sürü gibi hareket edebilen bu araçlar deniz altındaki yeni savunma hattımız olacak. Su üstünde ise durum daha da hareketli. Yeni nesil kamikaze İDA yani Tufan. Tufan devasa bir torpido kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Ancak bir o kadar da akıllı. Uydudan kontrol edilebiliyor, yapay zekasıyla engellerden kaçabiliyor ve hedefini kendi başına teşhis edebiliyor. SİHA'larla gökyüzünde destan yazdık. Şimdi sıra denizde. Yanımda savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Attığında da sen atmadın, Allah attı. Türkiye'nin yakın hava savunmasındaki yeni gücü Enfal 17 ile tanışın. Enfal 17'yi bu kadar özel kılan şey 3 kelimede saklı: etkili, basit ve ucuz. Dünyadaki rakiplerini düşünün. Enfal 17 benzer sistemlerden tam 8 kat daha ekonomik. Radar bir tehdit mi tespit etti? Enfal 17 hemen devreye giriyor. Elektrooptik gözleriyle hedefine kilitleniyor. Ateşlendikten sonra bile yerdeki komuta merkezinden gelen talimatları harfiyen uyguluyor. En önemli özelliği ise parçacık tesirli harp başlığı. Yani hedefe tam çarpmasına bile gerek yok. Yaklaştığı anda infilak ederek oluşturduğu çelik bulutuyla tehdidi daha bize ulaşamadan gökyüzünde yok ediyor. Üstelik 360 derece dönebilen ve dik açısıyla ateşlenebilen yapısı sayesinde hiçbir kör noktası yok. Mühendislerimiz şimdiden Enfal 17 Blok 2 için kolları sıvadı. Çok yakında bu güç İHA'larımıza entegre edilerek havadan havaya savunma konseptinde de devrim yaratacak. Bu ikisi büyük kanka. Nasıl mı? Yanımda bir kamikaze insansız deniz aracı daha var. Yaktu. Yaktu eski Türkçe'de ışık demek. Yaktu dediğimiz bu araç kendi başına denize çıkıyor. Sessizce süzülüyor. Su üstünde öyle hızlı gidiyor ki hani o yazlık yerlerdeki sürat motorları vardır ya,
İşte onlardan bile hızlı. 40 knot. Yani saatte yaklaşık 80 kilometreyle uçuyor resmen suyun üstünde. Radarlar onu göremiyor çünkü suyla bir bütün gibi gidecek şekilde tasarlandı. Hani online oyunlarda takım kurup bir hedefe saldırıyoruz ya, Yaktu tam olarak onu yapıyor. 10 tanesi 20 tanesi bir araya geliyor ve bir kurt sürüsü gibi hareket ediyor. Ben sağdan gidiyorum, sen soldan git diyor. Bu da Yaktu'nun kankası Kuzgun. O da bir kamikaze. Savunma sanayimizin yeni ürünlerinden. Ancak Kuzgun havada. Kuzgun'un uçması için bir piste ihtiyacı yok. Fırlatıyorsun ve tam tamına 1000 kilometre uzağa gidebiliyor. Edirne'den at, Kars'a gitsin. Tam 6 saat boyunca hiç yorulmadan gökyüzünde süzülüyor. Sınır ötesindeki tehlikeleri kilometrelerce ötede kendisi fark ederek engelliyor. Neden bu ikisi kanka diyorum, oraya gelelim. Havada uçan Kuzgun denizdeki Yaktu'ya mesaj atıyor. Kardeşim ben yukarıda gördüm, şurada bir sıkıntı var, hadi beraber gidelim diyor. Yanımdaki füzenin içerisinde patlayıcı yok ama bıçakları var. Peki bir füze bıçakla neler yapabilir? Roketsan'ın tanıtımını yaptığı Neşter'e yakından bakalım. Neşter hedefe yaklaştığında içinden keskin bıçaklar çıkarıyor. Tıpkı bir cerrahın elindeki neşter gibi sadece hedefi kesip biçiyor. Yanındaki eve, bahçeye, masum insana zerre zarar vermiyor. Bu füze aslında bir ninja füzesi. Ne bir patlama ne bir gürültü. Bu mühimmat Mamle dediğimiz o meşhur akıllı füzemizin özel bir versiyonu. Uzun lafın kısası Roketsan Neşter'le gökyüzüne bir cerrah eli yerleştirdi. Milyon dolarlık mühimmat almak yerine ya da mühendislerimizin saatlerini harcaması yerine Aselsan bu tür bir kitle bütün mevzuyu çözüyor. Bir MK-84 bombasının üzerine KGK-84 kiti monte ediliyor. MK-84'ün normalde hedefi bulabilmesi için uçağın hedefin tepesine kadar gitmesi lazım. Ama Aselsan'ın kanatlı güdüm kiti yani KGK-84 bütün işi değiştiriyor. Bu kit sayesinde hurdaya ayrılması gereken MK-84'ler 100 kilometrenin ötesinden düşmanı vurabilen akıllı avcılara dönüşüyor. Kitin içerisinde bulunan GPS ile akılsız mühimmatımız artık yolunu bile kendi buluyor. Üstelik dünyada da bu konuda bizden iyisi yok. ABD ve Rusya'nın benzer sistemleri 60-70 kilometre civarında takılırken KGK-84 kiti 100 kilometreyi rahatlıkla aşıyor. Gelin sizi Tolun ailesiyle tanıştıracağım. Hepsi birbirinden becerikli. Tolun P. Bu sivri uçlu arkadaşımız tam bir sığınak avcısı. Önce o sert burnuyla en kalın betonları deliyor, içeri sızıyor ve patlıyor. Tolun L. Aselfir 600'ün lazer gözleriyle işaretlediği noktayı 50 kilometre öteden buluyor. Havada süzülerek adeta bir iğne deliğinden geçiyor ve hedefi tam 12'den vuruyor. Tolun Ev. Bu bir elektronik harp füzesi. Siz onu atıyorsunuz, o düşman radarlarını kandırıp kendisini koskoca bir F-16 gibi gösteriyor. Düşman panikle sistemlerini açıp yerini belli ettiği an avcıyken av oluyor. Tolun IR adeta bir keşif robotu gibi çalışıyor. Üzerindeki termal kamerayla aldığı görüntüyü anlık olarak üste aktarıyor. Yani operatör mühimmatın gözüyle alanı tarıyor, hedefi görüyor. Son olarak Tolun F. Onun hedefi vurmasına gerek yok. Yaklaşım sensörü sayesinde hedefin yanına geldiği anda kendisini patlatıyor. Ortaya çıkan geniş hasar alanı özellikle son dönemin büyük belası olan drone sürülerini tek seferde etkisiz hale getiriyor. 2000 kilometreyi aşan menziliyle Türkiye'den kalkıp kıtalar arası bir etki yaratabiliyor. Üzerinde tam 16 kamera ve 3 lidar sensörü var. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan gözünün görmeyeceği detayları 360 derece algılıyor ve GPS'in kesildiği yerlerde bile yolunu kendi buluyor. Otonom yetenekleri bir önceki nesline göre tam 4 kat arttırıldı.